Merhaba dostlar, ben Ozan. Eğer uygun fiyatlı bir telefon alacağım ve aldığımda beni en az 2-3 yıl götürsün diyorsam minimum bütçemiz 10.000 olmalı. Uygun fiyatlı en iyi telefonları inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede olmayacak. Sizce bu seri fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen sana bağlı. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ayrıca bu telefonların detaylı incelemeleri kanalda var. Onları da kartlara koyacağım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Şimdi listemizin en ucuz telefonuyla başlayalım. Burada Galaxy A25'i görüyoruz. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçeveler plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar, sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok. İkinci sırada bütçeyi çok zorlamadan alınabilecek uygun fiyatlı cihazlar içinde bence en mantıklılardan Galaxy A35'i görüyoruz. A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1 ile birlikte geliyor ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Üçüncü sırada benim için tasarım ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsan Realme 12 Plus'ı görüyoruz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekranla gelirken HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var. Tasarım olarak da oldukça özgün bir telefonla beraberiz. Donanımda orta seviye bir işlemci yani MediaTek Dimensity 7050'yi görürken 8 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Bu işlemciyle beraber oyunlarda düşük grafiklerde 60 FPS alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel OIS ve f1.8 diyaframla
programla birlikte geliyor. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 2 megapiksel makro çekim kamerası. Videolarda da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Bu fiyat bandında çok iyi bir kamerası yok ama orta seviye diyebilirim. Android 14 ve Realme UI 5.0 arayüzüyle gelirken 2 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Dördüncü sırada benim favorilerimden, uzun zamandır da kullandığım ve şu anda fiyat olarak da gayet avantajlı olan ikinci nesil 2024 versiyon S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. 5. sırada 15-20 bin bandında bir bütçeyle çok fazla ısınmayan, batarya performansı yüksek, kavisli ekranı şık tasarımıyla Poco X7'yi görüyoruz. Kutudan aynen X7 Pro'da olduğu gibi silikon siyah bir kılıf, 45 Watt'lık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Poco X7'ye baktığımızda diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Çerçeveler plastik, orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1.5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 6. sırada kameranın fotoğraf kalitesi, performans ve özellikle de genel deneyimi düşündüğümde şu anda fiyat performans olarak da gayet mantıklı bir cihaz olan Honor 200'ü görüyoruz. Tasarımsal olarak gayet şık ve boyutuna oranla ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus, 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, DCI-P3 renk uzayı ve HDR desteğiyle birlikte geliyor ve bu ekran 4000 nit maksimum parlaklığıyla diğer rakiplerinden ayrışıyor. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 diyaframa sahip. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Video kısmında 4K 30 FPS OIS ile beraber
beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 14 ve MagicOS 8.0 ile gelirken maalesef suya ve tuza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. 7. sırada benim birinci önceliğim performans. Özellikle oyun odaklı bir telefon alacağım ama uygun fiyatlı olsun diyorsan X6 Pro hala en iyi seçenek. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde ayrışıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık ve 198 gramlık ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.7 inç Full AMOLED kristal resp bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.300.000'i görebiliyorken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performans anlamında rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en üst ayarlar 60 FPS rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4K 30 FPS'te de videolarda hem iyiyiz hem de o ise aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. HyperOS ile beraber arayüzde menüde adeta yağ gibi akıyor. Oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo Dolby Atmos destekli hoparlörleri görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Dostlar şimdi favorilerimden bahsedeyim. Eğer telefonda çok bir beklentim yok, yani günlük kullanımda kasmasın, bataryası gün içinde rahatlıkla götürsün diyorsan Galaxy A25 en mantıklı tercihlerden. Ama benim için kamera da önemli. Bütçeyi 2-3 bin daha arttırabilirim diyorsan da Galaxy A35 benim favorilerimden. Bütçem 15-20 bin bandında. Benim için ekran kalitesi, şık tasarım ve hızlı şarj önemli diyorsan da Realme 12 Plus bu noktada en mantıklısı. Ama özellikle kamera ve performans dengesiyle 15-20 bin bandının açık ara en iyisi. Benim de uzun zamandır kullandığım S21FE. Telefonda kameranın video tarafı birinci önceliğin ise gerçekten en sağlam cihazlardan. Xiaomi bir telefon istiyorum, ısınmasın, tasarımı güzel, aynı zamanda batarya performansıyla da uygun fiyatlı cihazlar içinde alabileceğim en sağlam telefonu istiyorsam Poco X7, oyun için performans için bir telefon istiyorsam X6 Pro, ekran kalitesi, kameranın fotoğraf tarafı ve hızlı şarj benim için önemli diyorsan da Honor 200 en mantıklı seçenek. Bana sorarsanız da uygun fiyatlı telefonlar içinde benim favorilerim S21FE ve Honor 200 diyebilirim. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımda bu piyasada uygun fiyatta alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.